Merhaba koçlar. Astrolojik gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçerek Koç burçları için yeni bir döngüyü başlatacak. Satürn'ün Koç burcunda olacağı 2025-2028 süreci sizin için kişisel sorumluluklar, disiplin, otoriteyle ilişkiler, sınır koyma, olgunlaşma ve yapılandırma temalarını ön plana çıkaracak. Ancak 23 Temmuz 2025'te Satürn geri hareketine başlayıp Balık burcuna geri dönecek ve 14 Şubat 2026'da Satürn tamamen geri dönmeksizin Koç burcuna geçtiğinde bu süreç artık kesinleşmiş olacak ve 2028'e kadar sürecek. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. 25 Mayıs ile 23 Temmuz arasında Satürn Koç fragmanı diyeceğim ben buna. Bu süreç Satürn'ün Koç burcuna girmesiyle birlikte ilk etkileri hissetmeye başlayacağınız dönem olacak. Bu dönemde olanları not alın bence. Çünkü 2028'e kadar bunları yaşayacaksınız. Kim olduğunuzu sorgulamaya başlayabilirsiniz. Kendi benliğiniz ve kimlik yapınızla ilgili ciddi farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Bu bir iş projesi, ailevi sorumluluklar veya kişisel hedeflerle ilgili olabilir. Özgürlük ve disiplin arasında bir denge kurmanız gerekecek. Satürn size sabırlı ve stratejik olmayı öğretecek. Özgüveniniz test edilebilir. Eğer bugüne kadar cesaretinizle ön planda olduysanız bu dönemde daha çok planlı hareket etmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Kariyerinizde önemli değişimler olabilir, yeni bir yapı kurmanız veya mevcut sisteminizde disiplinli bir şekilde ilerlemeniz gerekebilir. Beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Satürn'ün 1. evinize güneşinizin üzerine eğer güneş koysanız gelmesi özellikle kemikler, kaslar, cilt ve genel fiziksel sağlıkla ilgili konuları gündeme getirebilir. Haziranla Temmuz arasında Satürn Jüpiter'le kare açıda olacak. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile kare açı yapacak ve bu etki Temmuz sonuna kadar sürecek. Bir yandan büyük hayaller kurarken diğer yandan sınırlandırıldığınızı hissedeceksiniz. Eğitim, iletişim ve ticaretle ilgili planlarınız varsa bunları daha sağlam bir temele oturtmalısınız. Sosyal çevreniz ve ilişkilerinizle ilgili sınırlar koymanız gerekebilir. Kariyer ve kişisel gelişiminizle ilgili net kararlar almadan önce acele etmemeniz önemli olacaktır. 3 Temmuz'da Satürn durağan pozisyona geçecek. Bu tarihten itibaren kendinizle ilgili büyük bir içsel muhasebe sürecine girebilirsiniz. Kim olduğunuz, ne yapmak istediğiniz ve gerçekten neye değer verdiğiniz konusunda büyük sorgulamalar yaşanabilir. Eğer sabırsız davranırsanız bu süreç sizin için zorlayıcı da olabilir. Bazı projeler durabilir, yavaşlayabilir. Ancak bu yanlış giden şeyleri düzeltmek için bir fırsat. Satürn retro hareketine başladıktan sonra 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek ve bu süreçte önümüzdeki yıllarda nasıl bir kimlik oluşturacağınızı belirlemek için bir revizyon sürecine gireceksiniz. Hayatınızdaki bazı eski kalıplarla yüzleşmeniz gerekecek. Haziran-Temmuz aylarında attığınız adımların ne kadar doğru olduğunu test eden olaylar yaşayabilirsiniz. İçsel olarak sizi engelleyen bilinçaltı korkularınız veya güvensizlikleriniz gündeme gelebilir. Bu dönem 2026'da Satürn Koca kalıcı olarak geçtiğinde nasıl bir yolda ilerleyeceğinizi şekillendirecektir. 14 Şubat 2026'da Satürn geri dönmeksizin Koç burcuna geçmiş olacak. Kendi hayatınızı, kimliğinizi yeniden inşa etme süreciniz başlayacak. Disiplinli ve planlı hareket etmek zorunda kalacaksınız. Bireysel olarak liderlik yapmanız gereken durumlar artacak. Eğer hayatınızda bir düzen oturtmadıysanız Satürn sizi zorlayabilir. Kendi sınırlarınızı belirlemeniz
ve başkalarına karşı net olmanız gerekecek. Fiziksel olarak daha sağlam ve dirençli olmanız için spor veya sağlıklı alışkanlıklar kazanmanız gerekebilir. Bu süreç Koç burçları için gerçek bir olgunlaşma ve bireysel sorumluluk alma dönemi olacak. Eğer Satürn'ün getirdiği disiplini kabul ederseniz 2026-2028 yılları hayatınızı sağlam bir temel üzerine oturtacağınız bir dönem olabilir. Ancak bu süreç plan yapmadan hareket eden veya sabırsız davranan koçlar için çok zorlayıcı da olabilir. Özetle Koç burçları için Satürn'ün Koç geçişi kimlik, karakter ve bireysel duruş konusunda büyük değişimler getirecek, daha fazla sorumluluk alma ve disiplin kazanma süreci olacak. Kariyer ve kişisel hedeflerde sınırlar belirleme gerekliliği, sabırsızlığı yönetme ve planlı hareket etmeyi öğrenme, fiziksel dayanıklılık ve sağlık konularına dikkat edilmesinin gerektiğini, liderlik ve bireysel girişimlerde önemli adımlar atma fırsatlarını getirecek. Eğer disiplinli ve bilinçli hareket ederseniz bu süreç size uzun vadede büyük bir güç kazandırabilir. Ancak aceleci ve plansız olursanız Satürn sizi zorlayarak sabırlı olmayı öğretmek zorunda da kalabilir. 2025'in yaz ayları önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol izleyeceğinize dair ilk ipuçlarını verecek. 2026 itibariyle ise gerçek sorumluluklar başlayacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba boğalar, Satürn'ün Koç burcuna geçişini konuşuyoruz bu gökyüzü gündemimizde. Satürn'ün Koç burcuna geçişi boğa burçları için bilinçaltı, spiritüel gelişim, geçmişle yüzleşme, gizli düşmanlar ve içsel dönüşüm konularını gündeme getirecek. Koç burcu boğanın 12. evi olduğu için bu geçiş bir kapanış ve bir arınma süreci anlamına geliyor. 25 Mayıs 2025 ile 23 Temmuz 2025 arasında Satürn Koç'ta olacak. Ardından retro yaparak Balık burcuna geri dönecek ve 2026 Şubat'ta tamamen Koç burcuna geçtiğinde 2028'e kadar sürecek olan büyük bir içsel yapılanma dönemini başlatacak. Bu süreçte boğa burçları için gizli kalmış korkular ve geçmiş travmalarla yüzleşme, bilinçaltının derinliklerine inme ve ruhsal farkındalık kazanma, hayatınızda bir şeylerin sona erdiğini fark etme ve yeni bir döngüye hazırlık yapma, gizli düşmanlar, perde arkası dönen olaylar veya aldatılmaların ortaya çıkması, yalnız kalma ve içsel huzuru sağlama ihtiyacı, sağlıkla ilgili konulara dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak. Özellikle 2025 yaz ayları bu sürecin bir fragmanı niteliğinde olacak. 2026'da Satürn tamamen Koç'a geçtiğinde bu temalar daha belirgin hale gelecektir. 25 Mayıs 23 Temmuz arasında Satürn Koç burcunda olacak, ilk etkileri bu dönemde alacağız. Bu süreç boğa burçları için içsel farkındalık kazandıran bir dönem olacak. Kendi içinize dönerek hayatınızı gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bazı gizli düşmanlar veya arkanızdan dönen olaylar gün yüzüne çıkabilir. Kendi içinizde bazı korkularla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı konular tekrar karşınıza çıkabilir ve çözümlenmesi gerekebilir. Sağlıkla ilgili konulara ekstra dikkat etmeniz gerekecek. 12-6 attı. Bilinçaltı çalışmalarına yönelmek, ruhsal olarak kendinizi geliştirmek için iyi bir dönem olabilir. Eğer geçmişinizde çözülmemiş travmalar, bastırılmış duygular veya yüzleşmek istemediğiniz konular varsa bu dönem bunları gündeme getirebilir. Satürn ilk Koç burcuna geçtiğinde Neptün ve Ceres'le de bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisiyle bazı şeyleri net göremeyebilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz artarken yanılsamalara dikkat etmeniz gerekir. Ceres'in etkisiyle de kendinize daha fazla bakım ve şefkat göstermeniz gerekebilir. Uranüs'ten de destekleyici açılar alacak bu dönemde Satürn ve hayatınızda aniden gelişen olaylar sizin iç dünyanızı değiştirebilir. İçsel olarak özgürleşme isteğiniz de artabilir. 2 Haziran-Temmuz 2025 Jüpiter'le kare açılar yapmaya başlayacak Satürn.
Haziran ayında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile kare açı yapacak ve bu etki Temmuz ayına kadar sürecek. Finansal konular ve içsel huzur arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Gizli harcamalar veya beklenmedik maddi sorunlar yaşanabilir. Kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Maddi güvencenizle ilgili bazı testler de yaşayabilirsiniz. Bu süreçte para yönetimine dikkat etmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli olacak. Ayrıca manevi ve maddi değerler arasında bir denge kurmanız da gerekecek. 3 Temmuz'da 1 Eylül arasında Satürn retro da olacak. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek ve 23 Temmuz'da da retroya başlayacak. 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. Balık burcuna geçtiğinde geçmişte yarım bıraktığınız bazı konular tekrar gündeme gelebilir. İçsel olarak bir şeyleri sorgulama sürecine de girebilirsiniz. Geri çekilmek, ruhsal olarak dinlenmek de isteyebilirsiniz. Özellikle dost sandığınız bazı kişilerle ilgili gerçekleri fark edebilirsiniz. Bu retro sürecinde bilinçaltınızı temizlemek ve içsel huzuru sağlamak için fırsatlarınız olacaktır. 2026'dan itibaren 14 Şubat'ta geçiyor. Satürn tamamen Koç burcuna geçtiğinde de bu süreç artık daha da net olarak hayatınızda olacak. Hayatınızda bir dönemin kapandığını ve yeni bir sürece geçiş yaptığınızı hissedebilirsiniz. Bazı ilişkiler, iş ortaklıkları veya sosyal çevre bağlantıları sona erebilir. Kendi iç dünyanızı tamamen yapılandırmanız gerekebilir. Meditasyon, bilinçaltı çalışmaları veya terapi gibi konulara yönelmek faydalı olabilir. Gizli kalmış bazı gerçekler, gizli düşmanlar ortaya çıkabilir. Bu süreç büyük bir içsel dönüşüm zamanı olacak ve sizi 2028'den sonra başlayacak yeni bir kimlik sürecine hazırlayacak. Bu Satürn'ün Koç geçişindeki ana temaları özetlersek, ruhsal büyüme, bilinçaltının temizlenmesi, geçmişle yüzleşme, kendi içinize dönme ve hayatınızı yeniden değerlendirme, içsel huzur ve maddi konular arasında denge kurma, bağımlılıklardan, zararlı alışkanlıklardan kurtulma, meditasyon, terapi, dua, namaz, bilinçaltı çalışmaları gibi ideal bir dönem, gizli düşmanlar ve perde arkası olayların ortaya çıktığı bir dönem, ilişkilerde bazı bitişler ve yeni başlangıçlara hazırlık, kendi korkularınızı aşarak daha güçlü bir hale gelme süreci. Bu süreç boğa burçları için dış dünyadan çok iç dünyaya yönelmeleri gereken bir dönem olacak. Eğer ruhsal olarak kendinizi geliştirmeye odaklanırsanız 2026-2028 yılları sonunda büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreci direnç göstererek geçirirseniz içsel sıkıntılarınız da artabilir. Sonuç olarak Satürn'ün Koç geçişi boğa burçları için kendi iç dünyalarını keşfetme, korkularıyla yüzleşme ve ruhsal olarak güçlenme süreci olacak. 2026-2028 yılları boyunca hayatınızda büyük bir kapanış ve yeniden doğuş yaşayacaksınız. Bu süreci direnç göstermeden kabul ederseniz ilerleyen yıllarda çok daha güçlü ve özgür hissedebilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesiyle birlikte ikizler burçları için sosyal çevre, arkadaşlıklar, hedefler, gelecek planları ve topluluklarla ilgili ilişkiler ön plana çıkılacak. Koç burcu ikizlerin 11. evi olduğu için bu süreçte arkadaş çevrenizi, uzun vadeli projelerinizi ve toplum içindeki yerinizi gözden geçireceksiniz. Bu geçiş 23 Temmuz 2025'te Satürn'ün geri hareketine başlamasıyla bir süre duraksayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna yerleşerek 2028'e kadar bu alanı etkilemeye devam edecek. İkizler burçları için bu dönemin ana temaları sosyal çevrenizdeki ciddi değişimler olacak. Kim dost, kim değil, gerçekten kimle ilerlemek istiyorsunuz? Bunları belirleyeceksiniz. Kariyerden elde edilen kazançlarda disiplin gerekliliği ortaya çıkacak. Topluluklarla ve gruplarla olan ilişkilerin sınandığı bir dönemde olabilir. Gelecek hedeflerinizi daha gerçekçi ve uzun vadeli hale getirme zorunluluğu da ortaya çıkacak.
Sosyal çevreden gelen sorumluluklar ve baskılar da olabilir. Bazı dostlukların sona ermesi ve yeni, daha olgun ilişkiler kurulması mümkün olabilir. Bu süreç özellikle sahte dostlukları ve sizi aşağı çeken insanları hayatınızdan çıkarmak için güçlü bir dönem olabilir. 25 Mayıs ile 23 Temmuz arasında bir fragman dönemi diyelim buna. Bu dönemde Satürn Koç burcuna ilk kez geçerek İkizler Burcu için bu temaların nasıl şekilleneceğine dair bir ön gösterim sunacak. Sosyal çevrenizle ilgili bir eleme süreci başlayabilir. Daha ciddi insanlarla bir araya gelmeye başlayabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklar size ağır gelebilir veya sorumluluk yükleyebilir. Geleceğe dair planlarınızı daha uzun vadeli ve gerçekçi hale getirmeniz gerekebilir. Dernekler, kulüpler veya ekip çalışmalarında daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu süreçte kimlerle ilerlemek istediğinizi ve hangi hayallerinize ulaşmak için çaba göstermeniz gerektiğinizi sorgulayabilirsiniz. Bu dönemde yaşadıklarınızı not alın. 2026-2028 arasında bunun benzerlerini yaşayacaksınız. Satürn Koç burcuna girmesiyle Neptün ve Ceres'te de bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisiyle bazı dostlarınız veya sosyal bağlantılarınızla ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Ceres'in etkisiyle ise sosyal destek ve arkadaşlık ilişkilerinde daha fazla duygusal beslenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yine bu kavuşuma da Uranüs'ten destekleyici açı olacak. Hayatınızda aniden beliren kişiler veya yeni topluluklar sizi farklı bir yöne çekebilir. Sürpriz işbirlikleri ve geleceğe dair yeni fikirler oluşabilir. Haziran-Temmuz arasında Jüpiter'le kare açıda olacak Satürn. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'le Satürn kare açı yapacak ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Büyük hayalleriniz ile gerçekler arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Sosyal çevrenizden gelen beklentiler ve kişisel istekleriniz arasına sıkışmış hissedebilirsiniz. Gereksiz kalabalık ve yüzeysel bağlantılar yerine sizi gerçekten destekleyen insanlarla bir araya gelmeniz gerekecek. Kariyer ve sosyal hayat arasında denge kurmaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Popülerlik veya toplum içindeki yeriniz konusunda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu süreç kimlerin sizin için gerçekten önemli olduğunu fark edeceğiniz bir dönem olacak. Aynı zamanda geleceğe dair aşırı iyimser planlarda değişiklikler olabilir. Onları daha gerçekçi hale getirmeniz gerekebilir. 3 Temmuz 1 Eylül arasında Satürn retro hareketinde olacak. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda duran pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da ise retro yapmaya başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna geri dönecek. Haziran-Temmuz aylarında aldığınız kararları gözden geçirmeniz gerekecek bu dönemde. Sosyal hayatınızda veya iş çevrenizde yaşadığınız bazı olayları tekrar değerlendirme sürecine gireceksiniz. Sizi gerçekten desteklemeyen insanları bırakma kararı alabilirsiniz. Belli bir hedef veya projeden vazgeçebilir ya da daha sağlam bir temel atmak için üzerine tekrar çalışabilirsiniz. Bu retro süreci ilk fragmanda yaptıklarınızı düzenleme süreci olacak. Toplumsal statünüz ve gelecek planlarınızla ilgili kritik kararlar almanızı sağlayacak. 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçtiğinde bu süreç daha da netleşecektir. Gerçek dostlarınız ve sahte dostlarınız net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sosyal statünüz değişebilir. Daha ciddi ve profesyonel çevrelere girebilirsiniz. Dernekler, organizasyonlar veya büyük projelerde aktif roller üstlenebilirsiniz. Hedeflerinizi daha uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almanız gerekecektir. Sosyal hayatınızı daha disiplinli ve seçici bir şekilde yöneteceksiniz. Bu dönem sizi gerçekten geleceğe hazırlayacak insanlarla bir araya gelmenizi sağlayacaktır. Eğer sosyal çevrenizden memnun değilseniz veya geleceğe dair planlarınız belirsizse Satürn sizi bu alanlarda ciddi bir değişime zorlayabilir. Özetle ikizler burçları için bu Satürn Koç geçişinin ana temaları şöyle olacak. Sosyal çevrede büyük değişimler, arkadaş gruplarında eleme süreci, gelecek planlarını daha ciddi ve uzun vadeli hale getirmek, hedeflere ulaşmak için disiplinli çalışmanın önemi,
Bazı arkadaşlıkların sona ermesi, yeni çevrelere girme, toplumsal statü ve popülerlikle ilgili sınavlar, büyük projelerde liderlik veya sorumluluk alma gerekliliği, gereksiz sosyal yüklerden arınma, daha kaliteli insanlarla bir araya gelme, hayallerinize ulaşmak için gerçekçi adımlar atma zorunluluğu. Bu süreç ikizler burçlar için sahte ilişkileri eleme, daha sağlam dostluklar kurma ve gelecek hedeflerini ciddi bir şekilde belirleme zamanı olacak. Eğer sosyal çevrenizden veya kariyer planlarınızdan memnun değilseniz, Satürn sizi gerçekçi ve uzun vadeli bir bakış açısı kazanmaya zorlayacaktır. Sonuç olarak 2025-2026 süreci sosyal çevreniz, toplumsal yeriniz ve gelecek planlarınızla ilgili önemli bir yapılanma dönemi olacak. Eğer bu süreci bilinçli yönetirseniz 2028'e kadar kendinize sağlam bir sosyal ağ ve profesyonel gelecek kurabilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler. Bugünkü gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçecek. Yengeç burçları için kariyer, toplumsal statü, otorite figürleriyle ilişkiler, hayat amaçları ön plana çıkacak. Koç burcu Yengeç burcunun 10. evi olduğu için bu süreç kariyerinizde ve toplumsal konumunuzda önemli bir yapılanma dönemi olacak. Bu geçiş 23 Temmuz 2025'te Satürn'ün geri hareketine başlamasıyla bir süre duraksayacak. 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen geri dönmeksizin Koç burcuna geçerek 2028'e kadar kariyerinizi ve yaşam yönünüzü şekillendirmeye devam edecek. Bu süreç kariyerinizde ciddi sorumluluklar almanızı, otorite figürleriyle sınanmanızı ve geleceğinizi sağlam temellere oturtmanızı sağlayacak. Ancak kolay bir dönem olmayabilir çünkü kariyer alanında büyük bir disiplin, çaba ve sabır gerektiren gelişmeler yaşanacak. 25 Mayıs ile 23 Temmuz arasında ilk etkileri göreceğiz. Bir fragman dönemi bu. Bu dönemde Koç burcuna ilk kez geçerek Yengeç burçları için kariyer ve toplumsal statü konularında nasıl bir değişim yaşanacağına dair bir ön gösterim sunacak. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Kariyerinizde yeni bir yapı kurma sürecine girebilirsiniz. Patronlar, yöneticiler veya otorite figürleriyle daha fazla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Toplumsal imajınız değişebilir. İş değişikliği, terfi ya da yeni bir kariyer yönü gündeme gelebilir. Eğer kariyerinizde sağlam bir temel yoksa değişim zorunlu hale gelebilir. Bu süreç kariyerinizde ve toplum önündeki yerinizde nasıl ilerleyeceğinizi belirleyecek bir test dönemi olacak. Bu dönemde de Neptün ve Ceres'le de kavuşumda olacak Satürn. Neptün'ün etkisiyle kariyerinizle ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Ceres'in etkisiyle de kariyerinizde daha fazla duygusal tatmin arayışına girebilirsiniz. Ve yine bu kavuşum Uranüs'ten de destekleyici açı alacak. Beklenmedik kariyer fırsatları doğabilir, özgürleşme ihtiyacınız artabilir ve iş değiştirme kararı alabilirsiniz. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'le Satürn kare açı yapmaya başlayacak ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Kariyerinizde büyük hayallerinizle gerçekler arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Toplumsal statü, itibar veya kariyer hedefleriniz konusunda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. İş ve özel hayat arasında denge kurma konusunda sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Eğer uzun süredir bir iş hayatınızı ciddiye almıyorsanız bu süreçte bazı zorlanmalar da yaşayabilirsiniz. Patronlar veya otorite figürleriyle gerginlikler de olabilir. Bu süreç kariyerinizde daha gerçekçi ve disiplinli olmanız gerektiğini gösterecek. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da ise retro yapacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. Haziran-Temmuz aylarında kariyerinizle ilgili aldığınız kararları gözden geçirmeniz gerekecek. İş yerinde yaşadığınız bazı durumları yeniden değerlendirme sürecine gireceksiniz. Belki de yeni bir kariyer yönü belirlemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer iş hayatınızda memnun olmadığınız durumlar varsa bu süreçte yeni bir yapılanma ihtiyacı da doğabilir. Toplumsal konumunuz veya imajınızla ilgili
bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bu retro süreci kariyeriniz ve toplum önündeki yerinizle ilgili kritik kararlar almanızı gerektirecek. 2026'dan itibaren 14 Şubat 2026'da Satürn tamamen Koç burcuna geçiyor. Kariyerinizle ilgili daha uzun vadeli değişimler başlayacaktır. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alacaksınız. Kariyerinizde büyük değişimler ve yükselişler de yaşanabilir. Yöneticiler ve otorite figürleriyle daha ciddi bir ilişki içinde olacaksınız. Toplum içindeki imajınız değişebilir. Kendi işinizi kurma veya tamamen farklı bir sektöre yönelmeye ihtiyacınız artabilir. Bu dönem kariyerinizde kalıcı değişimler yapma ve daha sağlam temeller oluşturma süreci olacak. Eğer bu süreci bilinçli yönetirseniz 2028'e kadar kariyerinizde büyük bir yükseliş yakalayabilirsiniz. Yengeç burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle sıralayabiliriz. Kariyerde büyük değişimler, terfi ya da yeni sorumluluklar, toplumsal statüde önemli bir yapılanma süreci, patronlar, yöneticiler veya otorite figürleriyle sınanmalar, iş hayatında disiplinli ve sorumlu olmanın gerekliliği, eğer sağlam temellere oturmayan bir kariyeriniz varsa değişiminin kaçınılmaz olması, iş özel hayat dengesi kurma zorunluluğu, geleceğe yönelik kariyer planlarının ciddi bir şekilde yapılması, kendi işinizi kurma veya büyük bir kariyer dönüşümü yaşama ihtimali. Bu süreç yengeç burçları için kariyerlerini yeniden şekillendirme zamanı olacak. Eğer iş hayatınızda memnun olmadığınız durumlar varsa Satürn sizi daha sağlam bir yapı kurmaya zorlayacaktır. Sonuç olarak 2025-2026 süreci yengeç burçları için kariyer ve toplumsal statü konularında büyük bir yapılanma dönemi olacaktır. Eğer bu süreci iyi yönetirseniz 2028'e kadar kariyerinizde büyük bir yükseliş ve kalıcı başarı elde edebilirsiniz. Ancak disiplinli olmazsanız bazı zorlanmalar yaşamanız mümkündür. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesiyle aslan burçları için hayat felsefesi, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, inanç sistemleri, hukuki konular ve uzun vadeli planlar ön plana çıkacak. Koç burcu aslanın 9. evi olduğu için bu süreç vizyonunuzu genişletmek, hayata bakış açınızı sorgulamak ve geleceğinizi inşa etmek için disiplinli olmanız gereken bir dönemi başlatacak. Bu geçiş 23 Temmuz 2025'te Satürn'ün geri hareketine başlamasıyla bir süre duraklayacak. 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar bu alanı etkilemeye devam edecek. Bu süreç hayatınıza yeni bir yön verme, eğitim veya yurt dışı ile ilgili konuları düzenleme, uzun vadeli hedeflerinize odaklanma ve daha olgun bir bakış açısı kazanma gerekliliğini vurgulayacak. Mayıs 25 ile Temmuz 23 arasında ilk etkiler ve fragman dönemi diyorum ben buna olacak. Bu dönemde Satürn Koç burcuna ilk kez geçerek aslan burçları için hayat görüşlerinde nasıl bir dönüşüm yaşayacağına dair bir ön gösterim sunacak. Eğitim hayatınızda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları veya hukuki konular gündeme gelebilir. Hayata bakış açınızı değiştirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Dini, felsefi veya kültürel konulara daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Seyahat planlarınız daha uzun vadeli ve yapılandırılmış olabilir. Bu süreç size yeni bir bakış açısı kazandıran ama aynı zamanda sizi disipline sokan gelişmeleri beraberinde getirecektir. Satürn Koç burcuna geçtiğinde Neptün ve Ceres'le bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisiyle bazı inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Bazı kafa karışıklıklarına neden olabilir. Ceres'in etkisiyle de ruhsal anlamda daha fazla beslenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu kavuşama Uranüs'ten gelen destekleyici açıda beklenmedik bir eğitim veya yurt dışı fırsatını doğurabilir. Hayatınızı değiştirecek aniden gelen bir fikir veya proje ortaya çıkabilir.
Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn kare açı yapmaya başlayacaklar ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Gelecek planlarınız ile gerçekler arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Eğitim veya yurt dışı ile ilgili konularda beklenmedik engeller çıkabilir. İnanç sistemleriniz ve yaşam felsefeniz değişebilir. Yeni düşünce kalıplarını benimseyebilirsiniz. Büyük hedefler koyarken daha gerçekçi olmanız gerekecektir. Fikirlerinizi ifade ederken sınandığınızı hissedebilirsiniz. Bu süreç hayatınızı nasıl yönlendireceğinize dair önemli dersler almanıza neden olabilir. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da ise retro yapmaya başlayacak. 1 Eylül'de ise tekrar Balık burcuna geri dönecek. Haziran-Temmuz aylarında aldığınız kararları gözden geçirmeniz gerekecek bu retro sürecinde. Eğitim, yurt dışı veya hukuki süreçlerle ilgili belirsizlikler olabilir. Felsefi veya dini inançlarınızı yeniden sorgulayabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmeniz gerekecek. Bu retro süreci uzun vadeli planlarınızı gözden geçirerek eksiklerinizi fark etmenizi sağlayacaktır. 2026'dan itibaren 14 Şubat 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçtiğinde hayat görüşünüz ve uzun vadeli hedefleriniz daha netleşecek. Kariyer ve eğitim alanında daha ciddi planlar yapacaksınız. Yurt dışı bağlantılarınız kalıcı hale gelebilir. Hukuki süreçleriniz varsa sonuçlanabilir. İnançlarınızı daha olgun bir şekilde ele alacaksınız. Kendi hayat felsefenizi disipline edeceksiniz. Bu dönem geleceğe dair sağlam ve gerçekçi adımlar atmanızı sağlayacaktır. Eğer eğitim, yurt dışı veya akademik kariyer planlarınız varsa bu süreçte net kararlar vermeniz gerekebilir. Aslan burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle bir sıralayalım. Eğitim, akademik çalışmalar veya yurt dışı ile ilgili konularda disiplin kazanma, hayata bakış açısında köklü değişimler, hukuki veya resmi süreçlerle ilgilenme, dini veya felsefe inançlarınızı sorgulama ve derinleştirme, uzun vadeli planlar yapma ve geleceğe odaklanma, yurt dışı bağlantılarının netleşmesi ve kalıcı hale gelmesi, seyahatlerin daha planlı ve disiplinli hale gelmesi, kendi vizyonunuzu oluşturma ve sınırlarınızı belirleme. Bu süreç Aslan burçları için hayata dair büyük bir olgunlaşma süreci olacak. Eğer eğitiminizi ilerletmek, yurt dışına açılmak veya uzun vadeli planlar yapmak istiyorsanız Satürn sizi daha disiplinli olmaya zorlayacaktır. Sonuç olarak 2025-2026 süreci Aslan burçları için hayat felsefelerini yeniden şekillendirme, eğitim ve yurt dışı planlarını düzenleme ve uzun vadeli hedefler koyma zamanı olacak. Eğer bu süreci iyi yönetirseniz 2028'e kadar hayatınızda büyük bir vizyon değişimi yaşayabilirsiniz. Ancak gerçeklerden kaçarsanız bazı zorlanmalar yaşanmanız mümkün. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesi Başak burçları için ortak gelirler, borçlar, finansal sorumluluklar, miras, sigorta ve gizli konular gibi alanları vurgulayacak. Koç burcu Başak'ın 8. evi olduğu için bu geçiş başkalarıyla finansal ilişkilerinizdeki sorumlulukları, krizlerle nasıl başa çıkacağınızı ve daha derin dönüşüm süreçlerini yönetmeniz gerektiğine işaret ediyor. Bu geçiş 23 Temmuz 2025'te Satürn'ün retro hareketine başlamasıyla bir süre duraksayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek Satürn. 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçecek. 2028'e kadar bu alanı etkilemeye devam edecek. Başak burçları bu dönemde finansal güvenlik ve kaynaklarını nasıl yöneteceklerine dair ciddi dersler alacaklar. Bu süreçte gizli kalmış meseleler gün yüzüne çıkabilir ve sizi daha fazla sorumluluk almaya zorlayabilir. 25 Mayıs ile 23 Temmuz arasında ilk etkileri görmeye başlayacağız. Buna fragman dönemi diyoruz. Bu dönemde Satürn Koç burcuna ilk kez geçerek Başak burçları için finansal konular ve başkalarıyla yapılan ortaklıkların nasıl şekilleneceğine dair bir ön gösterim sunacak. Ortak gelirler, borçlar veya mirasla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Gizli kalmış meseleler veya psikolojik engellerle yüzleşebilirsiniz. Eğer başkalarından maddi destek alıyorsanız
Bu süreçte sorumluluklarınız artabilir. Krizlerle başa çıkma ve maddi güvenliği sağlama konusunda daha sağlam temellere ihtiyacınız olacak. Finansal düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Bu süreç size finansal ve duygusal güvenlik sağlamak için nasıl daha disiplinli olmanız gerektiğini öğretecek. Satürn Koç burcuna gelince Neptün ve Ceres'le bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisi maddi ve duygusal güvenlik konusunda bazı belirsizliklere yol açabilir. Ceres'in etkisiyle ruhsal beslenme ihtiyacınız artabilir ve maddi durumunuzu daha duygusal bir bakış açısıyla ele alabilirsiniz. Uranüs de bu kavuşuma destek verecek ve beklenmedik finansal fırsatlar veya borçlardan kurtulma yolları ortaya çıkabilir. Birikim yapma veya yeni bir finansal kaynak yaratma konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn kare yapmaya başlayacaklar. Bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Finansal sorumluluklarınız ile özgürlük arayışınız arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Borçlar, krediler veya ortak gelirlerle ilgili sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Maddi hedeflerinizle ilgili büyük hayaller kurarken finansal gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Başka insanlar veya kurumsal yapılarla olan finansal bağlarınızda sıkıntılar olabilir. İçsel dönüşüm gerektiren zorlayıcı finansal kararlar alabilirsiniz. Bu süreç finansal özgürlüğünüzü elde etme yolunda sizi gerçekçi olmaya zorlayacaktır. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda duran pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da da retro yapacak. 1 Eylül'de de tekrar Balık burcuna dönecek. Haziran-Temmuz aylarında aldığınız finansal kararları gözden geçirmeniz gerekebilir. Borçlar veya başkalarına olan maddi bağımlılıklarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Gizli kalmış finansal durumlar ortaya çıkabilir. Psikolojik engellerinizin finansal durumunuza nasıl etki ettiğini anlamaya çalışabilirsiniz. Yapmanız gereken önemli düzenlemeleri yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu retro süreci finansal durumunuzu daha bilinçli bir şekilde ele almanız gerektiğini gösterecek. 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve finansal sorumluluklarınız ciddi bir şekilde ön plana çıkacak. Finansal konularda kalıcı değişimler yapma ihtiyacınız doğabilir. Borçlarınızı düzenleyebilir, finansal güvenliğinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Ortaklıklar, paylaşımlar konusunda yeni bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Psikolojik engellerinizi aşarak finansal özgürlüğünüzü elde etme yolunda büyük adımlar atabilirsiniz. Kriz anlarında daha sağlam bir duruş sergileyebilirsiniz. Bu dönem finansal alanında kalıcı değişimler yapma ve kaynaklarınıza dair daha sağlam bir kontrol kurma süreci olacak. Başak burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle bir sıralarsak: ortak gelirler, borçlar, krediler ve mirasla ilgili sorumluluklar, finansal güvenlik sağlama ve krizlerle başa çıkma konusunda dersler, gizli kalmış meselelerle yüzleşme ve duygusal dönüşüm, psikolojik engellerin maddi durumunuzu etkilemesi, finansal özgürlük ve güvenlik için daha disiplinli adımlar atma, maddi konularda sağlam temeller oluşturma, ortaklıklar ve paylaşımlar konusunda yeni sorumluluklar üstlenme olarak sıralayabiliriz. Bu süreç Başak burçları için finansal alanda ciddi bir yapılanma ve dönüşüm zamanı olacak. Eğer finansal özgürlüğünüzü elde etmek istiyorsanız Satürn sizi disipline sokacak ve uzun vadeli çözümler bulmanıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak 2025-2026 süreci Başak burçları için finansal sorumlulukların arttığı, borçlarla, ortaklarla ve gizli meselelerle ilgili ciddi bir dönüşüm dönemi olacak. Bu süreçte maddi güvenliğinizi sağlamlaştırmak ve krizlerle başa çıkmak için daha bilinçli adımlar atmanız gerekecektir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesi, terazi burçları için ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve bir başkasıyla olan bağlar gibi konuları gündeme getirecek. Koç burcu terazi burcunun 7. evi olduğu için bu geçiş ilişkilerde sorumluluk alma, sınavlardan geçme ve dengeyi kurma zamanı anlamına geliyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi terazi burçları için başkalarıyla kurduğu bağları yeniden yapılandırmayı ve ilişkilerde kalıcı değişiklikler yapmayı işaret ediyor. 23 Temmuz 2025'te Satürn retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçerek
2028'e kadar Terazi burcunun ilişki evini etkilemeye devam edecek. 25 Mayıs-23 Temmuz arasında ilk etkileri göreceğiz. Burası fragman dönemi. Bu dönemde Satürn Koç burcuna geçerken ilişkilerdeki sorumluluklarınız, ciddi bağlar kurma ve iş ortaklıkları ile ilgili yeni dersler almanız gerektiğini gösteriyor. İlişkilerde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Evlilik, ortaklık veya iş ilişkileri konusunda daha olgun ve ciddi bir yaklaşım benimsemeniz gerekecek. Bağlarınızda denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Ancak kalıcı ilişkiler kurmak için çok çalışmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. İlişkilerdeki sınavlar sizi daha güçlü yapacaktır. Birlikte iş yaptığınız kişilerle ilgili sorumluluklar artabilir ve bu dönemde eşinize veya partnerinize daha ciddi sorumluluklar olabilir. Bu geçiş ilişkilerinizdeki dinamiklerinizi yeniden yapılandıracak ve size daha sorumlu bir partner yapacak. Satürn Koç burcuna geçmesiyle Neptün ve Ceres'le bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisi ilişkilerdeki belirsizlikleri ve hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Ceres ise duygusal açıdan daha besleyici ve koruyucu olma ihtiyacı hissettirebilir. Bu kavuşuma Uranüs'ten de destek gelecek. İlişkilerde ani ve beklenmedik değişimler olabilir. İş ortaklıklarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerdeki bağımsızlık ve özgürlük talepleri daha güçlü olabilir. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn kare yapmaya başlayacaklar ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. İlişkilerdeki büyük beklentileriniz ile gerçekler arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Evlilik veya partner ilişkileriyle sıkı sınavlar geçirebilirsiniz. Bağlantılarınızda esneklik ve denge kurma konusunda zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ya da partnerinizle ilişkilerinizi yeniden yapılanmanız gerekebilir. İlişkilerdeki hayallerinize ulaşmak için daha gerçekçi olmanız gerekecek. Bu süreç ilişkilerdeki hayalleriniz ve beklentilerinizin gerçeklerle nasıl örtüştüğünü anlamanızı sağlayacak. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda duran pozisyona geçerek 23 Temmuz'da da retro yapmaya başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcunda olacak. Haziran-Temmuz aylarında aldığınız ilişkilerle ilgili kararları gözden geçirmeniz gerekebilir. İş ortaklıkları veya evlilikle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Partneriniz veya iş ortaklıklarınızla ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Birlikte yürütülen projelerde eksiklikleri fark edebilir veya yeniden düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Bu retro süreci ilişkilerdeki eksiklikleri ve hataları düzeltme zamanıdır. 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar Terazi burçlarının ilişkiler ve ortaklıklar alanını etkilemeye devam edecek. İlişkilerde ciddi sorumluluklar alabilirsiniz. Evlilik veya iş ortaklıklarında daha fazla güven ve stabilite arayışınız artabilir. Partnerinizle veya iş ortaklarınızla daha sağlam temeller kurma yoluna gidebilirsiniz. İlişkilerdeki zorluklarla başa çıkarken daha olgun bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. İlişkilerdeki bağımlılıkları kırarak daha bağımsız bir duruş da sergileyebilirsiniz. Bu süreç ilişkilerde kalıcı adımlar atmak, doğru insanlarla uzun vadeli bağlar kurmak adına önemli bir zaman dilimi olacak. Terazi burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle sıralayabiliriz. İlişkilerde sorumluluk alma ve sınavlardan geçme, evlilik veya iş ortaklıklarında daha ciddi bir yaklaşım benimseme, bağlarınızda denge kurma ve olgunlaşma, ilişkilerdeki hayaller ve beklentilerle yüzleşme, partneriniz veya iş ortaklarınızla daha sağlam temeller kurma, bağımsızlık arayışı ve daha özgür ilişkiler kurma, ilişkilerdeki eksiklikleri düzeltme ve yeni sorumluluklar üstlenme. Bu süreç Terazi burçları için ilişkilerde büyük bir dönüşüm ve olgunlaşma zamanı olacak. Eğer uzun vadeli ve sağlam ilişkiler kurmak istiyorsanız Satürn sizi bu konuda disipline sokacak ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemenizi sağlayacak. Sonuç olarak 2025-2026 Satürn Koç dönemi Terazi burçları için ilişkilerde büyük değişiklikler yapma, daha olgun ve kalıcı bağlar kurma zamanı olacak. Bu süreçte ilişkilerdeki gerçeklikleri daha net görecek ve uzun vadeli ilişkiler için sağlam temeller atacaksınız. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var.
Satürn'ün 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesi, Akrep burçları için günlük iş hayatı, sağlık, iş koşulları ve rutinler gibi alanları etkileyen önemli bir geçiş olacak. Koç burcu Akrep burcunun 6. evi olduğu için bu dönemde iş hayatındaki sorumluluklar, sağlık ve günlük alışkanlıklar ön planda olacak. Satürn bu alanda Akrep burçlarını daha disiplinli, daha düzenli, daha sorumlu hale getirecek. Satürn Koç burcuna geçtikten sonra 23 Temmuz 2025'te retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. Ve 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçerek 2028'e kadar Akrep burcunun iş ve sağlık alanını etkilemeye devam edecek. 25 Mayıs ile 23 Temmuz arasında ilk etkileri görmeye başlayacağız. Buraya biz fragman dönemi diyoruz. Bu dönemde Satürn Koç burcuna geçerken günlük iş yaşamı ve sağlığınızla ilgili önemli sorumluluklar üstlenmeniz gerekebilir. İş yerinde daha fazla sorumluluk alabilir, disiplinli çalışmaya başlayabilirsiniz. Sağlık ve fiziksel iyilik halinizle ilgilenmek ve yeni alışkanlıklar geliştirmek için çaba gösterebilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel sağlığınıza daha fazla odaklanacağınız, günlük rutinlerinizi gözden geçireceğiniz bir dönem olacak. İş koşullarınızda zorluklar yaşanabilir ancak bunlar sizi daha güçlü ve disiplinli bir hale getirecek. İşle ilgili krizler, zorluklar size sağlam bir iş disiplini kazandırmak için fırsat sunabilir. Bu dönemde Akrep burçları günlük yaşamlarında daha fazla sorumluluk alarak iş ve sağlık konularına dair kalıcı değişiklikler yapmaya başlayacaklar. Bu dönemde yaşadıklarınızı bir yere not edin. 2026'dan 2028'e kadar bu konularla ilgili başlıklar gündemimize gelecek. Satürn Koç burcuna ilk girdiğinde Neptün ve Ceres'le kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisiyle sağlığınızla ilgili belirsizlikler olabilir. Ceres duygusal iyileşmeye ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye dair güçlü bir arzu uyandırabilir. Ruhsal ve fiziksel iyilik halinizi dengelemek için daha şefkatli ve besleyici bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Bu kavuşum Uranüs'ten de destekleyici bir açı alacak. Günlük işlerde ve sağlıkta beklenmedik değişimler olabilir. İş yaşamınızda yeni fırsatlar ve sürpriz gelişmeler ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili ani farkındalıklar veya alışkanlık değişiklikleri gündeme gelebilir. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn kare yapmaya başlayacaklar ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. İş yerindeki sorumluluklarınız ve sağlıkla ilgili büyük beklentileriniz arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. İş koşullarınızdaki büyük hedefleriniz ile gerçekler arasında uyumsuzluklar yaşanabilir. Günlük yaşamınızda iş yerinizdeki yükler ve sağlığınızla ilgili sorumluluklar arasında bir gerilim oluşabilir. Sağlık ve iş hayatınızda uzun vadeli başarı için daha fazla disiplin ve planlama yapmanız gerekebilir. Bu süreç iş ve sağlıkla ilgili daha gerçekçi bir yaklaşım geliştirme zamanı olacaktır. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. Haziran-Temmuz aylarında iş yaşamınızdaki kararları ve sağlık alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz. İş yerindeki hatalar ve eksiklikler fark edilebilir. Bunları düzeltmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili önemli değişiklikler yapmanız gerekebilir. İş yerindeki krizlerle başa çıkarken sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz de gerekebilir. Bu retro süreç günlük yaşamınızda, iş yerinizde ve sağlığınızda Haziran-Temmuz ayında yaptığınız değişikliklerdeki eksiklikleri ve hataları düzeltmek için önemli bir fırsat olacak. 2026 Şubat ayından 14 Şubat'tan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar Akrep burçlarının iş ve sağlık alanını etkilemeye devam edecek. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Sağlık konusunda kalıcı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Günlük işlerinizi daha disiplinli bir şekilde organize etmek isteyebilirsiniz. Kariyerinizde yeni bir yön almak veya sağlığınızda köklü değişiklikler yapmak için adımlar atabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızla ilgili daha fazla sorumluluk almak gerekecektir. İş yerindeki zorluklar
sizi daha disiplinli ve güçlü ve çalışkan bir insan yapacaktır. Bu süreç günlük yaşamınızdaki alışkanlıkları köklü bir şekilde değiştirmenizi ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmanızı sağlayacak. Akrep burçları için Satürn'ün Koç geçişinin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz. İş hayatında sorumluluk alma ve iş koşullarında değişiklik yapma, sağlık ve günlük rutinlerde disiplinli bir yaklaşım geliştirme, iş yaşamı ve sağlıklı alışkanlıklar arasında denge kurma, günlük yaşamda köklü değişiklikler yapma ve yeni alışkanlıklar oluşturma, iş yerindeki sorumlulukların artması ve daha fazla disiplin, sağlık ve iş konularında kalıcı dönüşüm sağlama, zihinsel ve fiziksel sağlık konusunda daha fazla farkındalık ve sorumluluk alma olarak özetleyebiliriz. Bu süreç akrep burçları için günlük yaşamlarını daha disiplinli bir şekilde yeniden yapılandırma dönemi olacak. Sağlık ve iş yaşamında daha sağlam temeller atacak ve uzun vadeli başarı için önemli değişiklikler yapacaksınız. Sonuç olarak 2025-2026 süreci akrep burçları için iş hayatı ve sağlık alanında büyük bir dönüşüm zamanı olacaktır. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli bir iş hayatı kurmak istiyorsanız Satürn bu dönemde size daha sorumlu, daha disiplinli bir hale getirecektir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçecek. Yay burçları için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve hobiler gibi alanlarda önemli sorumluluklar ve sınavlar getirecek. Koç burcu yayın 5. evi olduğu için bu geçiş kendini ifade etme, aşk ve keyifli aktiviteler gibi konuları etkileyerek özgürlük arayışını, kişisel yaratıcılığınızı ve ilişkilerde sorumluluk alma temalarını ön plana çıkaracaktır. Satürn Koç burcuna geçtikten sonra 23 Temmuz 2025'te retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna geri dönecek ve 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçecek. 2028'e kadar Yay burcunun eğlence, aşk ve kişisel gelişim alanını etkilemeye devam edecek. 25 Mayıs-23 Temmuz arasında ilk etkileri göreceğiz ve buraya biz bir fragman dönemi diyoruz. Bu dönemde yaşadığınız her şeyi not alın. 2026 ve 2028 arasında benzer konular önünüze gelecektir. Bu dönemde Satürn Koç burcuna geçerken aşk ve yaratıcılıkla ilgili ciddi sorumluluklar ve sınavlar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda ciddi sorumluluklar almanız gerekebilir. Çocuklar veya yaratıcı projelerle ilgili yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Hayatınızda daha fazla olgunlaşma ve sabır gerekebilir. Kendinizi ifade etme şeklinizde daha fazla disiplin ve olgunluk kazanmanız gerekebilir. Bireysel hobileriniz veya yaratıcılığınızla ilgili daha ciddi bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Bu dönemde yay burçları aşk hayatı ve kişisel projeler konusunda sorumluluk alacak ve yaratıcı yönlerini daha ciddi bir şekilde ele alacaktır. Satürn Koç burcuna girer girmez Neptün ve Ceres'le bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisi aşk hayatınızda belirsizlikler yaşanmasına neden olabilir. İdealize ettiğiniz ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ceres, sevgi ve bakım ihtiyacınızı arttırabilir ancak duygusal olarak daha fazla beslenme arayışına da girebilirsiniz. Uranüs'ten de bu kavuşuma destek var. Aşk ve yaratıcılık alanında ani ve beklenmedik değişimler olabilir. Çocuklarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı projelerinizde özgürlük ve bağımsızlık isteğiniz artabilir. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn arasında bir kare açı oluşacak ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Aşk hayatınızda büyük beklentileriniz ile gerçekler arasında uyumsuzluklar olabilir. Yaratıcılığınızı ifade etme şekliniz ile toplumsal veya profesyonel sorumluluklar arasında bir denge kurmak zorlaşabilir. Çocuklarla ilgili sorumluluklar artabilir ve bu konuda daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Kişisel projelerinizle ilgili daha fazla planlama yapmanız gerekebilir. Bu süreç aşk hayatınızda ve yaratıcı alanlarda hayallerinizin gerçeklikle nasıl örtüştüğünü anlamanızı sağlayacak bir dönem olacak.
3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda duran pozisyona geçecek ve 23 Temmuz'da retro hareketine başlayacak. 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna geri dönecek. Haziran-Temmuz aylarında aşk ve yaratıcılıkla ilgili aldığınız kararları gözden geçirebilirsiniz bu dönemde. Çocuklarla ilgili konularda veya yaratıcılığınızı ifade etme biçiminizde eksiklikleri fark edebilirsiniz. Kişisel projelerinizdeki hataları düzeltmek için çaba gösterebilirsiniz. Aşk hayatınızda daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bu retro süreç aşk ve yaratıcılık ve çocuklarla ilgili sorumlulukları gözden geçirme ve yeniden yapılandırma fırsatı sunacaktır hepimize. 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar Yay burcunun aşk, yaratıcı projeler ve çocuklar alanını etkilemeye devam edecek. Aşk hayatınızda daha fazla olgunlaşma ve sorumluluk alma dönemi başlayacak. Çocuklar ve kişisel projelerle ilgili daha ciddi ve uzun vadeli planlar yapmanız gerekebilir. Yaratıcılığınızı daha sistematik ve disiplinli bir şekilde ortaya koymanız gerekebilir. Kişisel projelerinizde uzun vadeli başarıya ulaşmak için çok çalışmanız gerekebilir. Aşk ve yaratıcı alanlarda kalıcı dönüşüm yapmanız gerekebilir. Bu süreç aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde derin bir olgunlaşma ve kalıcı değişiklikler yapma dönemi olacak. Yay burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını özetlersek, aşk hayatında sorumluluk alma ve ilişkilerde olgunlaşma, yaratıcılığınızı daha disiplinli ve düzenli bir şekilde ifade etme, çocuklar ve kişisel projelerle ilgili daha fazla sorumluluk üstlenme, aşk ve yaratıcılıkta hayallerinize ulaşmak için daha gerçekçi bir yaklaşım benimseme, kişisel projelerinizde uzun vadeli planlar yapma, Satürn, aşk hayatınızda olgunlaşma ve kalıcı ilişkiler kurma getirecektir. Yaratıcılığınızda kalıcı değişiklikler yapma ve daha fazla sorumluluk alma olarak özetleyebiliriz. Bu süreç yay burçları için aşk hayatı ve kişisel projelerde büyük bir olgunlaşma ve dönüşüm zamanı olacak. Daha sorumlu, daha yaratıcı ve daha olgun bir yaklaşım benimseyecek ve uzun vadeli başarılar için çalışacaksınız. Sonuç olarak 2025-2026 süreci yay burçları için aşk, yaratıcılık, kişisel projelerle ilgili önemli bir olgunlaşma dönemi olacak. Satürn bu dönemde sizi daha disiplinli ve daha sorumlu bir hale getirecek ve uzun vadeli başarı için sağlam temeller atmanıza yardımcı olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçecek. Oğlak burçları için ev, aile, kökler ve özel yaşam alanında önemli sorumluluklar ve değişimlere neden olacak. Koç burcu Oğlak'ın 4. evi olduğu için bu geçiş ev yaşamı, aile ilişkileri ve duygusal temellerle ilgili sorumlulukları ve yapılandırma gereksinimlerini ön plana çıkaracak. Bu süreç ev ve aile hayatında kalıcı değişiklikler yapma, duygusal güvenliği sağlama temalarını gündeme getirecektir. Satürn Koç burcuna geçtikten sonra 23 Temmuz 2025'te retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek ve 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçerek 2028'e kadar Oğlak burcunun ev, aile ve duygusal temel alanını etkilemeye devam edecek. 25 Mayıs-23 Temmuz arası ilk etkileri görmeye başlayacağız. Biz buraya fragman dönemi diyoruz. Bu dönemde Satürn Koç burcuna geçerken ev ve aile hayatınızda ciddi sorumluluklar ve yenilikler ortaya çıkarabilir. Ev değiştirmek, taşınmak veya aile içindeki sorumlulukları yeniden düzenlemek gerekebilir. Aile üyeleriyle ilişkilerde olgunlaşma ve daha fazla sorumluluk alma zamanı olacak. Duygusal güvenlik ve köklerinizle ilgili daha ciddi bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Ailevi sorumluluklar ev hayatında derin yapısal değişikliklere yol açabilir. Kendinizi evde ve aile içinde daha güçlü ve daha sorumlu bir pozisyonda hissedebilirsiniz. Bu dönemde Oğlak burçları ev yaşamında daha fazla olgunluk ve güven sağlama adına değişiklikler yapacak, evdeki yapıyı yeniden kurmak ve aileyle ilgili sorumluluklarınızı gözden geçirmek önemli olacak.
Satürn Koç burcuna geçer geçmez Neptün ve Ceres'le bir kavuşum yapacak. Neptün'ün etkisi ailevi ilişkilerde hayal kırıklıkları ya da belirsizlikler yaratabilir. Ceres evde ve ailede şefkat, beslenme ve duygusal iyileşme arayışını tetikleyebilir. Aile üyeleriyle daha yakın ve şefkatli bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu kavuşuma Uranüs'ten de destek gelecek. Ev yaşamınızda ani değişiklikler olabilir. Taşınma veya evde köklü değişiklikler gündeme gelebilir. Aile içindeki yapıyı değiştirecek beklenmedik olaylar yaşanabilir. Ailevi ilişkilerde özgürleşme ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn kare açı yapmaya başlayacak ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Ev ve aile yaşamınızdaki sorumluluklarla kişisel hedefleriniz arasında bir denge kurmak bu dönemde zorlaşabilir. Aile içindeki büyük değişimlerle ilgili gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Evdeki değişimler ve kişisel yaşamınızdaki sorumluluklar arasında bir gerilim olabilir. Ev ve aile meseleleriyle ilgili büyük beklentilerinizin karşılanmadığını hissedebilirsiniz. Bu süreç aile yaşamınızdaki zorluklarla, sorumluluklarla kişisel istekleriniz arasında daha gerçekçi bir denge kurmanızı sağlayacaktır. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da da retro hareketine başlayacak. 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. Ev ve aile ile ilgili aldığınız kararları bu dönemde, bu retro döneminde gözden geçirebilirsiniz. Aile ilişkilerinde ve ruhsal temellerde eksiklikler fark edebilirsiniz. Evdeki yapıyı ve aile içindeki sorumlulukları yeniden değerlendirmek gerekebilir. Duygusal güvenlik ve ev yaşamındaki köklü değişiklikler için yeni adımlar atılabilir. Bu retro süreç ev ve aile yaşamınızdaki eksiklikleri düzeltmek ve güvenlik duygunuzu yeniden inşa etmek için fırsatlar sunacaktır. 2026'dan itibaren, Şubat 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar Oğlak burcunun ev, aile, duygusal temel alanını etkilemeye başlayacak. Evdeki yapıyı tamamen değiştirebilir, taşıma veya önemli yenilikler yapabilirsiniz. Aile içindeki sorumlulukları daha ciddi bir şekilde üstlenmeniz gerekebilir. Duygusal güvenliğinizle ilgili köklü değişiklikler ve yeni temeller oluşturabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde daha fazla sorumluluk alarak uzun vadeli güven sağlama üzerine çalışabilirsiniz. Bu süreç ev ve aile yaşamınızda kalıcı değişiklikler yapma, köklerinizi sağlamlaştırma zamanı olacaktır. Oğlak burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz. Ev ve aile yaşamında sorumluluk alma, duygusal güvenliği sağlama, aile içindeki sorumlulukları daha ciddi bir şekilde üstlenme, evde yapısal değişiklikler yapma, taşınma veya yeniliklere gitme, duygusal güvenlik konusunda daha disiplinli bir yaklaşım geliştirme, aile içindeki yapıyı yeniden düzenleme, duygusal temelleri güçlendirme ve güven duygusunu yeniden yapılandırma olarak özetleyebiliriz. Bu süreç Oğlak burçları için ev ve aile hayatında önemli değişimler ve köklü bir güven arayışı olacaktır. Satürn sizi ailevi sorumlulukları ciddi bir şekilde ele alarak ev yaşamınızda sağlam temeller atmaya yönlendirecektir. Sonuç olarak 2025-2026 süreci Oğlak burçları için ev ve aile ile ilgili büyük bir dönüşüm zamanı olacak. Bu dönemde evdeki yapıyı yeniden inşa etmek, aile ilişkilerini daha olgun ve sorumlu bir şekilde ele almak ve duygusal güvenliğinizi sağlamlaştırmak için önemli adımlar atılacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn'ün 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesi, Kova burçları için yakın çevre, iletişim, öğrenme ve seyahat alanlarında önemli sorumluluklar ve yapılandırmalar getirecektir. Koç burcu Kova burcunun 3. evi olduğu için bu geçiş yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar ve günlük iletişim şeklinizle ilgili ciddi değişiklikler ve sorumluluklar yaratacaktır. Kova burçları hayatlarında daha fazla gerçekçilik ve disiplin gerektiren iletişim ve öğrenme süreçlerine girecekler. Bu süreç kısa vadeli hedeflerinizi yeniden gözden geçirme ve iletişimle ilgili sınavlardan geçme temalarını vurgulayacak. Satürn'ün Koç burcuna geçişi 23 Temmuz 2025'te retro hareketiyle başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna
dönecek. 14 Şubat 2026'dan itibaren de Satürn tamamen Koç burcuna geçerek 2028'e kadar Kova burcunun yakın çevre, iletişim ve öğrenme alanlarını etkilemeye devam edecek. 25 Mayıs 23 Temmuz arasında ilk etkileri göreceğiz. Buraya fragman dönemi diyoruz. Bu dönemde Satürn Koç burcuna geçerken yakın çevrenizde ve iletişiminizle ilgili önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Kısa yolculuklar, yazışmalar, konuşmalar veya eğitimle ilgili daha ciddi bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Kardeşler veya yakın çevrenizde sorumluluklarınızı yerine getirme zamanı, iletişim biçiminizde daha ciddi ve olgun bir yaklaşım benimsemeniz gerekecek. Eğitim hayatınızda disiplin ve sorumluluk gerektiren bir dönem başlayabilir. Kısa seyahatler ve günlük işler konusunda yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Bu dönemde Kova burçları yakın çevre ve iletişim konusunda daha fazla olgunluk ve daha fazla sorumluluk alacaktır. Satürn Koç burcuna geçer geçmez Neptün ve Ceres'le bir kavuşum yapacaklar. Neptün hayal kırıklıkları veya belirsizlikler yaratabilir. Özellikle iletişimde yanlış anlaşılmalar veya hayal edilen şeylerin gerçekle örtüşmemesi yaşanabilir. Ceres, yakın çevrenizdeki insanlarla daha şefkatli ve besleyici ilişkiler kurma ihtiyacınızı arttırabilir. İletişimde şefkatli ve besleyici bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Bu kavuşuma Uranüs'ten de destek gelecek. Yakın çevreyle ve eğitimle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Yeni bir öğrenme yöntemi veya ilginç bir eğitim fırsatı ortaya çıkabilir. Yenilikçi ve sıra dışı bir şekilde kendinizi ifade etme ve iletişimde özgürleşme isteğiniz artabilir. Haziran başında İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Satürn kare açı yapmaya başlayacaklar. Bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. İletişimde büyük beklentileriniz ve gerçeklik arasındaki farkı fark edebilirsiniz. Kısa yolculuklar ve eğitimle ilgili sorumluluklar arasında bir gerilim yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle olan iletişiminizde bir denge kurmanız gerekebilir. Eğitimle ilgili büyük beklentilerinizin karşılanmadığını hissedebilirsiniz. Bu süreç iletişim ve öğrenme hayatınızda daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemenizi gerektirecek. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. İletişimde aldığınız kararları gözden geçirebilirsiniz bu dönemde. Yakın çevreyle olan ilişkilerde eksiklikler veya yanlış anlaşılmalar fark edilebilir. Eğitim ve öğrenme süreçlerinde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Kısa seyahatlerde veya yazışmalarla ilgili yeniden düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu retro süreci iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkileriyle ilgili Haziran-Temmuz arasında aldığınız kararların eksikliklerini düzeltmek, gözden geçirmek için bir fırsat verecek. 2026 Şubat'tan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar Kova burcunun yakın çevre, iletişim ve öğrenme alanlarını etkilemeye devam edecek. Yakın çevreyle olan iletişimde daha fazla sorumluluk ve disiplin gerektiren bir dönem olacak. Kısa seyahatlerde ve eğitim süreçlerinde daha ciddi adımlar atmanız gerekebilir. Eğitim ve öğretimle ilgili uzun vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Yeni iletişim araçları veya öğrenme biçimleri hakkında daha kalıcı kararlar verebilirsiniz. Bu süreç iletişim ve öğrenme konusunda daha yapıcı ve uzun vadeli bir yaklaşım benimsemenizi sağlayacaktır. Kova burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle sıralayabiliriz. İletişim, yakın çevre ve eğitimde sorumluluk alma, yakın çevrenizle daha olgun ve disiplinli ilişkiler kurma, kısa seyahatlerde ve iletişimde daha fazla sorumluluk ve düzen gereksinimi, eğitim hayatında olgunlaşma ve daha ciddi bir yaklaşım geliştirme, yeni eğitim yöntemleri ve öğrenme süreçleri konusunda sorumluluk alma, eğitim ve öğrenim alanlarında kalıcı kararlar alma olarak özetleyebiliriz. Bu süreç Kova burçları için iletişimde, eğitimde ve yakın çevreyle ilişkilerde önemli sorumluluklar ve kalıcı değişimler getirecek. Satürn sizin iletişimsel becerilerinizi daha disiplinli ve yapıcı bir hale getirecektir. Uzun vadeli hedeflere odaklanmanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak 2025-2026 süreci Kova burçları için iletişimde ve yakın çevreyle ilişkilerde
önemli bir olgunlaşma dönemi olacak. Bu dönemde iletişiminizi daha sorumlu, daha yapıcı bir şekilde düzenlemek, eğitimle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmek ve yakın çevreyle olan ilişkilerinizi gözden geçirerek daha sağlıklı ve yapıcı bir iletişim kurmak için büyük fırsatlar sunacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimizde Satürn'ün Koç burcuna geçişi var. Satürn'ün 25 Mayıs 2025'te Koç burcuna geçmesi, balık burçları için özellikle finansal güvenlik, değerler, maddi kaynaklar ve öz değerle ilgili alanlarda önemli değişimlere ve sorumluluklara neden olacak. Koç burcu balık burcunun ikinci evi olduğu için bu geçiş maddi güvenlik, gelir kaynakları, sahip olduklarınız ve kişisel değerlerinizle ilgili ciddi yapılandırmalar ve sorumluluklar getirecek. Balık burçları kendi değerlerini yeniden gözden geçirebilir ve maddi dünyalarında kalıcı bir denge kurmak için yeni adımlar atabilirler. Satürn Koç burcuna geçtikten sonra 23 Temmuz 2025'te retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna dönecek. 14 Şubat 2026'dan itibaren ise Satürn tamamen Koç burcuna geçerek 2028'e kadar Balık burcunun maddi güvenlik ve kişisel değerler alanlarını etkilemeye devam edecek. 25 Mayıs 23 Temmuz arasında ilk etkileri görmeye başlayacağız. Buraya fragman dönemi diyoruz. Bu dönemde Satürn Koç burcuna geçerken maddi güvenlik ve kişisel değerlerinizle ilgili önemli sorumluluklar ve yenilikler ortaya çıkabilir. Gelir kaynaklarınızı gözden geçirebilir, daha disiplinli bir mali planlama yapmanız gerekebilir. Maddi değerlerinizi daha fazla sorgulayarak güvenliğinizi sağlamlaştırma adına ciddi adımlar atabilirsiniz. Kendi öz değerinizi ve sahip olduklarınızın kıymetini daha fazla takdir edebilirsiniz. Maddi güvenliğinizi sağlamak adına uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu dönemde balık burçları maddi ve kişisel değerleri konusunda daha fazla sorumluluk alacak ve finansal güvenliklerini sağlama yolunda önemli adımlar atacaklardır. Satürn Koç burcuna geçer geçmez Neptün ve Ceres'te bir kavuşum yapacak. Neptün maddi güvenlik ve değerlerle ilgili belirsizlikler veya hayal kırıklıkları yaşatabilir. Ceres maddi kaynaklarınızı besleyici bir şekilde kullanma ihtiyacı artabilir. Ailevi destekler ve şefkatli bir yaklaşımda bu alanda kendini gösterebilir. Finansal güvenliğinizi sağlarken aynı zamanda manevi değerlerinizi de göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Uranüs'ten de bu kavuşuma destekleyici bir açı olacak. Finansal kaynaklarınızı aniden arttıracak fırsatlar çıkabilir. Maddi anlamda özgürleşme ve yenilikçi çözümler arama isteğiniz artabilir. Sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili yenilikçi ve sıra dışı çözümler geliştirebilirsiniz. Haziran başındaysa İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında bir kare açı oluşmaya başlayacak ve bu etki Temmuz sonuna kadar devam edecek. Maddi güvenlik ve gelir kaynakları ile ilgili büyük beklentileriniz ve gerçeklik arasındaki farkları fark edebilirsiniz. Finansal sorumluluklar arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel değerlerinizle uyumlu bir şekilde para kazanmak için daha fazla çaba harcamanız gerekebilir. Maddi alanda kendinizi güvende hissetmekte zorlanabilirsiniz. Ancak bu durum sizi daha gerçekçi ve disiplinli bir yaklaşım geliştirmeye zorlayacaktır. Bu süreç maddi güvenliğinizi sağlamak için daha gerçekçi ve disiplinli bir yaklaşım benimsemenizi gerektirecek. 3 Temmuz'da Satürn Koç burcunda durağan pozisyona geçecek. 23 Temmuz'da retro hareketine başlayacak ve 1 Eylül'de tekrar Balık burcuna geri dönecek. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirebilir ve önceki finansal kararlarınızı bu dönemde sorgulayabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızda eksiklikler veya yanlış adımlar attığınızı fark edebilirsiniz. Kişisel değerlerinizi yeniden değerlendirme ve finansal güvenliğinizi sağlamlaştırmak için değişiklikler yapma zamanı olabilir. Bu retro süreç maddi güvenliğinizi sağlamak için geçmişte yaptığınız finansal adımları gözden geçirme fırsatı verecek. 2026'dan itibaren Satürn tamamen Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar Balık burcunun maddi güvenlik ve kişisel değerler alanını etkilemeye devam edecek. Finansal güvenliğinizi sağlamak için uzun vadeli yapılandırılmış planlar yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı arttırmak veya daha sürdürülebilir bir finansal düzen kurmak için ciddi adımlar atmanız gerekebilir. Kişisel değerlerinizi hayata geçirerek daha sağlam, daha güvenli bir finansal yapı inşa edebilirsiniz. Maddi alanlarda özgürleşme
ve güven kazanma süreciniz kalıcı bir hale alacaktır. Bu süreç balık burçları için maddi güvenlik ve kişisel değerleriyle ilgili kalıcı ve yapılandırılmış bir dönem olacak. Kendi değerinizi tam anlamıyla keşfetmek ve bu değerlere dayalı bir finansal düzen kurmak mümkün olacaktır. Balık burçları için Satürn Koç geçişinin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz. Maddi güvenlik ve gelir kaynaklarında sorumluluk alma, kişisel değerleriniz ve finansal güvenliğiniz üzerinde derinlemesine düşünme, gelir kaynaklarınızı yeniden yapılandırma ve uzun vadeli planlar yapma, kendi öz değerinizi keşfetme ve bunu finansal güvenliğinizle ilişkilendirme, maddi alanda daha disiplinli ve yapılandırılmış bir yaklaşım benimseme, finansal güvenliği sağlama yolunda kalıcı adımlar atma, bu süreç balık burçları için maddi güvenliği sağlama ve kişisel değerleri keşfetme adına önemli bir olgunlaşma dönemi olacaktır. Satürn finansal kaynaklarınızı yapılandırmanızı, öz değerinizi yeniden tanımlamanızı ve maddi güvenliğinizi sağlamak için kalıcı adımlar atmanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak 2025-2026 süreci balık burçları için maddi güvenlik, gelir kaynakları ve kişisel değerler konusunda önemli yapılandırmalar ve sorumluluklar getirecek. Bu dönemde maddi alanda daha fazla disiplin, uzun vadeli planlama ve kişisel değerlerinizi temel alarak finansal güvenliğinizi sağlama fırsatları doğacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.